Merhaba arkadaşlar, MS Garaj YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Her videoda yeni bir klasik araç ve sahibiyle birlikte karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanala abone olup videoyu beğenerek desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Alperen Karadavut. Kendisi güzel bir mor Vosos'uyla bize eşlik etti. Evet Alperen, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok şükür. Bize kendinden biraz bahseder misin? Adım Alperen, soyadım Karadavut. 25 yaşındayım. Trabzon'da doğdum. Hala burada yaşıyorum. Burada kamu kuruluşunda çalışıyorum. Peki bu Vosos'lara ilgi alaka nereden başladı? Bu sevgi nereden geldi? Bu sevgi babadan biraz geçti bize. Babamın gençliğinden beri Vososlar olmuş hep. Ondan sonra da bize bulaştırdı bu hastalığı. Biz de hala sürmeye devam ediyoruz. Evet, biraz da aracı tanıyalım Alperen. Aracın biraz özelliklerinden bize bahseder misin? Aracımız 1974 model. Evet. 1.6 AS motor kodlu, AT şanzıman, önleri disk fren. Evet. Herhalde tutulanı mı oluyor bu? Vallahi öyle diyorlar. 1.6 AT şanzıman, ben de bildiğim kadarıyla tutulan model diye diyorlar. Peki bu aracı ilk satın aldığın günü hatırlıyor musun? Abi şöyle, bu arabayı babam satın aldı. Hatırlıyorum. Bir 12-13 yıldır bizde araç. Bu şehirden mi aldınız yoksa farklı bir Burada şehirden mi? Trabzon'dan aldık. O aldığı zaman da ben işte 13-14 yaşlarındaydım en fazla. Daha ehliyetim yoktu. İlk sürdüğüm araç. Araba sürmeyi ilk kez bu araçta öğrendim. Tabii sen de yeri ayrı bu aracın. Evet, o yüzden yeri ayrı bende. Daha önce de babamın Vososları olmuş ama ben buna yetiştiğim için, yani bunu hatırladığım için. Evet, hatırlıyorum. Sizde beyaz bir tane de 60 vardı. Evet, Hatta evet. onu daha çok istiyordun ama bu nasip oldu. Evet, bu nasip oldu. Olsun, çok şükür. Şu anda da aktif olarak ben kullanıyorum. Peki aracın geçmişi hakkında bize biraz bilgi verir misin? Şöyle, ben ilk sahibiyle tanıştım. O da çok böyle şansı oldu. Beşiktaş'ta otururken bir yerde kadın geldi, plakadan tanıdım dedi aracı. İlk sahipleriymiş, babası almış. Çocukluğu geçmiş bu araçta. Hatta o zaman da sordular bana, hani satmayı düşünür müsün, biz almak isteriz tekrar falan. Ben de satmak istemediğimi söyledim. Bu şekilde. Alperen, kaç yıldır bu aracı kullanıyorsun? Memnun musun? 16 yaşından beri kullanıyorum. Biraz kaçak göçek. Ama tabii ehliyeti aldıktan sonra aktif olarak kullanıyorum. Araçtan memnunum abi. Babadan kaldı bana zaten. Babam çok fazla kullanmıyor. Genellikle ben kullanıyorum aracı. Çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok da memnunum araçtan. Benim çocukluk hayalim. Bazen tabii çok bunaldığım zamanlar da oluyor. Böyle diyorum satayım, kurtulayım. Çünkü çok sıkıntı çektiğim zamanlar da oldu. Günlük kullanıyorum şu anda. Daha öncesinde garajda saklıyorduk. Şu anda işe gidip gelirken günlük olarak kullanıyorum. İşte de kapalı otopark olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Peki Alperen, aracı satın aldığında nasıldı? Bu kondisyonda mıydı? Bir işlem yaptınız mı? Parça vesaire, kaporta, boya, ne gibi değişiklikler gördü? Abi aracı aldığımızda yani çok kötü değildi ama çok iyi de değildi. Biraz o şekilde kullandık. 2-3 yıl falan kullandık o şekilde. Ondan sonra komple kendimiz kaporta boya işlemi yaptık. Bütün, yani üzerinde gördüğünüz her şey sıfır. Kendimiz yeniledik bütün parçalarını. Tabii zorlu bir süreç oldu. Benim psikolojim bozuldu. En önemlisi bu. Maddi kısmını bir kenara koyuyorum ama benim psikolojimi bozdu. Ama çok şükür bugünlere kadar getirdik. Buradan gençlere seslenmek istediğin bir şey var mı? Vosos alsınlar mı? Yani şöyle söyleyeyim, Vosos alsınlar. Kafalarına bela arıyorsa alabilirler. Ama tatlı bela. Güzel zamanlar geçirdik. Geçiriyoruz. Geçireceğiz de, görünen o. İnşallah. İnşallah. Bu aracı günlük mü kullanıyorsun yoksa sen de benim gibi yağmurlarda falan çıkartmıyor musun? Güneşli günlerde mi kullanıyorsun? Yani bu araba ailenin kaçıncı arabası? Son bir yıldır günlük olarak kullanıyorum. Böyle çok kötü yani çok kötü havalarda, çok yağmurlu havalarda yine çıkartmamaya özen gösteriyorum. Ama ondan öncesinde ailenin ikinci aracıydı. Sürekli kapalı garajda kaldı. Yani bu araçlar bence evin üçüncü aracı olması gerekiyor. Çünkü ikinci araçta da zorluk çekiliyor bu araçlarda. Yolda en çok aldığın tepkilere ve yorumlar nelerdir? Şöyle, yolda 7'den 70'e dikkat çekiyor bu araç. Yaşlılar, teyzeler, amcalarımız bu araçları görünce gençliğini hatırlıyor. O yüzden bir sempati oluyor bize karşı. Bir de tabii bakıyor içinde genç birisi var. Adam gençliğine gidiyor, hoşuna gidiyor. Çocukların da hoşuna gidiyor. Eski günlerini yad ediyor. Tabii. Küçük çocukların da hoşuna gidiyor. Bakıyorlar işte daha önce oyuncaklarla oynadıkları arabalar. Tabii. Karşılarında işte Eskiden normal. bizde böyle oyuncaklarımız olurdu. Tabii. Halılarda kullanırdık, Aynen. sürerdik. Evet. O şekilde onların da hoşuna gidiyor. Gençlerin de hoşuna gidiyor. Dikkat çekiyor çünkü araç. Kaportası itibariyle diyelim.
Peki klasik bir araç sahibi olmanın avantajı var mı? Avantajı var abi. En büyük avantajı benim nasıl psikolojimi bozduysa ruh sağlığıma da iyi geliyor. Bazen akşamları mesela böyle canım sıkılır, ruhum bunalır. Çıkar bir tur atarım, işte müziğimi açarım. O bana mutlu hissettirir. Onun haricinde sizleri tanıdım. Kamera arkasında Refik abi var, onu tanıdım. Birçok Vosvosçu büyük abilerim, kardeşlerim var, onları tanıdım. Bunlar bana artıları oldu. Onun haricinde çeşitli Vosvos kamplarına katıldım. İşte bu araca sahip olmasak o kamplara katılamıyoruz. Aynen öyle. Yani katılıyoruz ama bu kadar zevkli olmuyor. Birçok şehire gittim. Oralarda yine güzel insanlar tanıdım. Avantajları bu şekilde. Peki klasik araç sahibi olmanın dezavantajı var mı? Dezavantajı da var. Nasıl avantajı olduğu gibi benim ruh sağlığıma iyi geliyorsa psikolojimi de bozdu biraz. Ama olsun. Onun haricinde ben bir kötülüğünü görmedim. Ufak tefek yolda kaldık. Onlar da bize anı oldu, hatıra oldu. Şimdi gülüp anlatabiliyoruz yani. Bir sohbet oluyor. Bu şekilde. Bu aracın motor sesi sana ne hissettiriyor? Bu sesin sence bir ruhu var mı? Sesin bir ruhu var. Şöyle söyleyeyim abi, ben daha işte konuşamıyorken diyelim, emeklerken babam da dediğim gibi gençliğinde de birçok Vosvos olduğu için mesela onun sesiyle ben işte cama doğru böyle emeklermişim. Yani babamın geldiğini anlıyormuşum. Öyle anlatırlar bana. İşte bebekken uyumazmışım yine. Arabaya bindirirlermiş beni. Arabaya çalıştırılmış babam. Arabanın sesiyle beraber uyurmuşum. Bu araçla hiç yolda kaldın mı? Kaldıysan bir anın var mı? Bu araçla yolda kaldım. Genelde böyle benzinin bittiğinde kaldım. 18-19 yaşlarında tam üniversite zamanı. Param olurdu ama fazla yakıt almak istemezdim açıkçası. O yüzden genelde benzinim biterdi. Onun haricinde böyle çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Yolda kaldığım bir anım şöyle. Aslında yolda kalmadım. O zaman üniversite okuyordum. Üniversitenin altına çekiyorduk aracı. İşte dersten sonra geldim. Daha öncesinde bu kumandalı anahtar vardı araçta. Basıyorum açılmıyor. Ne oldu buna? Anahtarım da kapıyı da açmıyordu. Farklıydı anahtarı. Daha sonrasında işte seni aradım. Meğersem akü bitmiş. Farları açık unutmuşum. Akü bittiği için anahtar da devreye girmiyor. Tabii. Arabayı açamadık. Sonra seni bekledim. Sen geldin. Yine beni kurtardın. Her zamanki gibi. Teşekkür ediyorum. Ne demek? En unutamadığım anım bu. Yolda kalmayla alakalı. Bir de hiçbir zaman unutamayacağım. Aracı ilk aldığında babam işte bir hafta falan geçti. Ben de dedim ki hani baba bir sürdür bana, artık sürmek istiyorum. Daha öncesinde hiç manuel araba kullanmamıştım. Otomatik bir arabamız vardı, evin ilk aracı. Babam da bana işte olsun dedi. Sahilde ufak sürmeye başladım. Daha sonra işte sahildeki ceplerden dedi ki eve çıkalım. Yine ben kullanıyorum arabayı. Tam bizim evin önünde de o zaman dik bir rampa vardı. Rampada beni durdurdu. Tam böyle rampanın ortasında. Ben dedim eyvah, nasıl kalkacağız? Çünkü ilk kez kullanıyorum manuel araç. Abi 1'e koyuyorum, kalkıyorum. Yok, stop. 2 gene stop. 3. sefer yine stop. 4-5 derken ben bayağı stop ettim arabayı. Ondan sonra işte babam demişti ki yani sen bu arabayı süremeyeceksin. Biz bunu satalım. Ben seninle uğraşamam dedi yani. Kullandın o O gün zaman. çok kötü olmuştum. Hayallerim yıkıldı yani. Babam da biraz benim böyle ciddi bir adamdır. Dedim ki bu satacak bu arabayı. Benim de hayalim. O gün mesela çok üzülmüştüm. Hatta böyle gece yastıkları gaz debriyaj yapıp ayaklarımı çalıştırıyordum. Daha sonrasında okuldan kaçtım. Lisedeyim o zaman. Araba evin altında duruyor. İşte anahtarı aldım. Çalıştırdım arabayı. Dedim ya olacağız ya batacağız. İşte tek başıma geldim yine o rampaya. 1-2 sefer denemem sonucunda kalktım. İşte o günden beridir üstünden inmiyorum. Çok şükür. Şimdi benim en sevdiğim sorulardan bir tanesine geldik. Bu araçlardan anlayan ustayı bulmakta zorlanıyor musun? Zorlanıyoruz da zorlanmıyoruz da. Motor ustası olarak 2 tane çok kıymetli ustamız var. Yani benim için kıymetli 2 tane. Kaporta boya anlamında ama usta bulmak çok zor. Çünkü eski bir araç olduğu için ustalar yanaşmıyor. Aracın dış yapısı itibariyle de böyle bombeli hatlar olduğu için o yüzden de yanaşmıyorlar. Biraz zor çünkü. Bildiğimiz, tanıdığımız, bizi seven, bizim de sevdiğimiz bazı ustalarımız var. Onlara işte rica minnet işlerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Tabii Vosvos deyince Trabzon'da akla gelen ilk isimlerden biri rahmetli Muharrem amca. Ruhuna şad olsun. Trabzon deyince, Vosvos deyince tek usta Muharrem ustadır. Onun da yetiştirdiği ustalar var Trabzon'da. Sadece o 2 ustamız kaldı. Onun haricinde zaten biliyorsun Trabzon'da motor ve mekanik ustaları daha yok. Yani yok denecek kadar az. Ve yavaş yavaş sayıları azalıyor. Evet, ben dede derdim kendisine, Muharrem Usta'ya. Rahmet olsun. Çok sevdiğim bir insandı. Fazla zamanımız geçmedi. Böyle bir 3-4 yıl ben onun yanına gidip gelebildim. Ama çok iyi bir insandı yani. Aynen Gerçekten öyle. ustaydı. Bu işin vakkosuydu. Vakkosuydu. Bana da çok şeyler öğretti sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Amin.
Peki bu araçların parçası bulmak kolay mı? Parçası varsa sence fiyatlar nasıl? Sen indirim yaptığın sürece parça fiyatları güzel. Onun haricinde ben şöyle söyleyeyim abi. Üniversite okurken, lisedeyken parçaları hayal ederdim almayı. Yani çok pahalı gelirdi bana. Hala pahalı geliyor. Şu an çalışıyorum. Yine pahalı geliyor bana. Aslında o zamanlar parçalar ucuzdu. Evet. O zamanlar öyleydi ama o zamanlar işte biz öğrenciydik. Alamıyorduk. Öğrenci olduğun için. Tabii aksesuar hani zevk olduğu için de babama da fazla diyemiyordum. O da beğenirse diyelim alıyorduk. Şu anda da çok şükür bir eksiği yok. Yani benim aracım özelinde konuşuyorum. Bir eksiği yok. Olduğu zaman da mecburuz tedarik etmeye. Fiyatlar pahalı. İndirim Maalesef. yapın. Maalesef. Biraz indirim yapın. İnşallah. Sence bu araba günümüz araçlarına kıyaslandığı zaman sürüş hissiyatı nasıl? Doğru konuşmak gerekirse bunun verdiği o hissiyat yani bir sıfır arabada yok. Ha şöyle konfor bakımında mı? Tabii ki hayır. Ama hani en başta dediğim gibi o yani araba bana iyi geliyor. İşte o vites geçişleri, koltuğa Evet. oturduğun zaman Kelebek camın işte açıyorsun o yazın verdiği o serinlik. arkadan Klima gelen etkisi. egzoz sesi. O arada işte açtığın bir müzik. Yolda sağ şeritte o 70-80'le giderken o verdiği haz tabii ki sıfır bir araçta yok. Yani ben bazen oluyor ki belki deli derler ama arabayla konuştuğum bile oluyor. Onu İşte ben de yapıyorum. tek başıma dışarı çıkıyorum mesela. Oturuyorum, çekiyorum sahil kenarına. Tek başıma derdimi anlattığım bile oluyor. Çünkü dediğim gibi onun verdiği bir haz. Sanki beni dinliyormuş gibi hissediyorum. Böyle bana cevap verecekmiş gibi. Peki bu araçta gelecekte yapmayı düşündüğün bir restorasyon süreci var mı? Gelecekte yapmayı düşündüğüm yok. Ama tabii ki isteyecek. Ne gibi şeyler yapmak istersen aracında? Şunlar da olsa hani aracım daha güzel görünür, daha güzel olur. Şöyle söyleyeyim. Bir pop-out cam alma düşüncem var. Onları takmak istiyorum. Pop-out cam bilmeyenler için söyleyeyim. Vossos'ta en arka kenardaki camların açılması anlamına geliyor. Evet. Bir de tampon babası öne arkaya düşünüyorum. Onun haricinde böyle çok benim için uçuk ama Porsche jant var aklımda. Yine bu krom modeli olan bir Porsche'nin bir jantı var. Onları koymak istiyorum. Onun haricinde işte kaporta boya anlamında da restorasyonunu zamanı geldiğinde yine bir 4-5 sene sonra düşünüyorum. Komple daha öncesindeki gibi değil de komple böyle Tamamen komple işte. kupaşesi ayırarak. Kupaşası ayırarak sıfırdan tamamen orijinaline sadık kalarak toplayıp işte ben de Allah nasip ederse torunlarıma kadar bırakmak istiyorum. İnşallah. Renk olarak yine aynı rengi yani daha araba ilk aldığımızda yine mordu ama daha böyle siyah dönük bir mordu. Çok belli olmuyordu yani mor olduğu. Hele akşamları zaten gören siyah diyordu. Daha sonrasında işte bu boyayı boyacım bana önerdi. Onunla beraber karıştırarak gösterdi bana. Benim de çok hoşuma gitti. Önce bir tedirgin oldum. Hani mor biraz tehlikeli bir renk. Evet. Çok açık olursa çok güzel Sırıtabilir. gözükmüyor, sırıtabilir. Bana güven dedi boyacım. Olsun abi dedim ben de. Sen bu işi biliyorsun nasıl olsa. Güzel de oldu. Hoşumuza gitti. Babam da çok beğendi. İleride toplarsam da yine bu renk üzerinden giderim. Rengini değiştirmeyi düşünmüyorum. Buradan Vossos almak isteyenlere söyleyeceğim bir söz var mı? Vossos alsınlar mı? Kullansınlar mı? Şöyle söyleyeyim kimse beni yanlış anlamasın. Parası olanlar alsın bu arabayı. Parası olmayan işte benim aylık harcamam dışında işte bir 5-10 bin lira da veremem diyenler bu arabayı almasın. O işin gerçeği. Tamam evet çok güzel gözüküyor. Çok tatlı bir araba. Ama onun haricinde diyorsanız ki işte benim belli bir bütçem var. Hobi olarak bu arabayı ben alıp toplamak istiyorum. Sıfır olarak yani sıfır dediğim işte bir çürük bir araba, burada bir araba alıp işte orijinaline sadık kalarak. Çünkü orijinal araba bulmak da zor bu dönemde. Evet. Olan da zaten satmıyor, saklıyor. Fiyatlar hep şişirilmiş. Çürük arabalara belli paralar yazılmış. O yüzden dediğim gibi işte hurda alıp sıfırdan kendi emeğin, kendi isteğine göre, kendi zevkine göre toplamak daha büyük bir zevk olur. Maddi gücü, imkanı olan, sanayide tanıdığı olan varsa güzel bir araba. O çok önemli bir Evet, özellik ve sanayide tanışın olması lazım. Kesinlikle. Hele ki bu eski arabalar için Kesinlikle. Yani sanayide tanışın olması sadece lazım. buna özel değil, bütün eski arabalar Evet. için imkanı olan varsa evet alsın, toplasın, binsin, keyif yapsın, hobi yapsın, kamplara katılsın, yeni insanlar tanısın, yeni dostluklar kursun. Biz bunları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden İnsanların da mutluyuz. yaşamasını isteriz. Kesinlikle insanların yaşamasını isteriz. Garajında başka klasik araç görmek ister misin? Görmek isterim, hayalim T1. Tabii hayalim bu. Herkesin hayali, benim de öyle. Evet ama bulmak zor. Temizini bulmak zor. Ama onun haricinde abi T3 Westfalia aracına sahip olmak isterim. Onu da niye istiyorum? Hem görünüşü itibariyle hem de o içindeki rahatlık, konforu. İşte bu arabalarla kampa çok gittik. Ben biraz rahatıma düşkünüm. İşte çadırda bana zor geliyor. İşte yağmuruydu, soğuğuydu falan. Evet. Zor geliyor bana. Hatta çoğu zaman arabanın içine girip iki büklüm yattığım oldu. Çünkü ıslanıyorsun, yağmur yağıyor.
yağıyor. Ama onun zevki Üşüyorsun. ayrı. Hani ben de çok Vosvos'ta yaptım. Kesinlikle. Onun zevki kesinlikle. ayrı. Zevki ayrı. O yüzden dediğim gibi işte T3 hoşuma gidiyor benim. İşte o rahatlığı, konforu, biraz daha yeni oluşu. Yani her ne kadar değil de yeni desek 90 Ha, model araba işte ama işte yeni. Tabii bunlara, bunlara göre göre yeni. yeni. O yüzden onu isterim garajımda. İlerideki yani hedefim de o. Bunun yanına çekmek garajıma. Rahat rahat kamplara gitmek. İşte o üstünü açıp üstünde yatmak, içeride yemeğini, çayını yapmak vesaire. Bunlar güzel şeyler. O yüzden o T3 isterdim. Evet Alperen, bugün konuğum sendin. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hava da çok güzeldi bugün. Beni çağırdığın için ben de teşekkür Ne ediyorum. Başarıların daim olsun diyorum. İnşallah. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de bu sohbetten zevk almışsınızdır. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda yeni konuğumla karşınızda olmak dileğiyle. Daima klasikte kalın. Görüşmek üzere.